Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere rokoko nakışında kullanılan malzemeleri şöyle bir kısaca tanıtacağım. Ki bundan sonra peş peşe uygulamalı videolarımız gelecek. Tanıtacağımız bu malzemeler yapacağımız uygulamalar için önemli püf noktalar içermektedir arkadaşlar. Muntazam bir iş çıkarabilmek için videomuzu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Şimdi gelin hep birlikte malzemelerimizi tanıyalım. Ana malzememiz arkadaşlar etamin kumaşlarımız. Tabii takıda en çok tercih edilen siyah ve beyaz olduğu için ben siyah beyazı getirdim. Farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. Diğer bir malzememiz de kasnak. Tabii muntazam iş çıkarmak isteyenler için özellikle kasnak temin edebilirler. Kasnaksız da işleme yapabilirsiniz. Diğer bir malzememiz de işleme iplerimiz. İşleme iplerimiz arkadaşlar elinizde bulunan oya ipleri olabilir, domino ipleri olabilir fakat muline ipleri kadar muntazam iş çıkarmazlar. Neden derseniz muline ipleri şurada kalın gibi gözüküyor fakat bu 6 katlı. Bunu tek katlı olarak yapıyorsunuz ve istediğiniz muntazam bir iş çıkarabileceksiniz. Şöyle göstereyim sizlere. Diğer bir malzemelerimiz de tabii genelde takı üzerinde gittim. Takı kolyelerimizde örneğin şöyle hemen şunu çıkarıp gösterebilirim. Arkadaşlar kolyenin üzerindeki şöyle aparat var. Biliyorsunuz bu aparatın üzerine işlenen nakışı şöyle üzerine geçirip bu şekilde monte edilecek. Onun için bakın monte edildikten sonra şöyle arkası güzelce tutturulduktan sonra yapıştırmak istediğimiz zemine yapıştırıyoruz. Fakat bunun arkası boş olunca muntazam bir iş çıkarırsınız. Şunu hemen elime alayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunun arkası boş değil. Gördüğünüz gibi bunun üzerinde hemen etamin kumaşımızı yani işlememizi üzerine koyduğumuzda ister istemez şurada etamin kumaşımızı arkada tutturacağız iğneyle. Ve bunu kamufle edebilmek için biraz zor oluyor. Yapıştırmak istediğiniz zemine yapıştırınca bu biraz havada kalıyor. Çünkü altta zaten bakın şurada özellikle tam güzelce oturuyor. Bir de kumaş girdi mi biraz havada duracak. Onun için çok muntazam iş çıkaramıyoruz onda. Şöyle arkası boş olanı fazla olan etamini bunun içinde kamufle edebiliyoruz. Evet arkadaşlar diğer bir malzememiz de dikiş iğnesi. Fakat dikiş iğnesi biraz uzun olursa işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü iğnenin üzerine iplerinizden dolamanız gerekiyor. Onun için uzun iğneyi tercih ederseniz daha güzel olur. Diğer bir malzememiz de yapıştırıcımız. Yapıştırma esnasında tabii ki sizin dışarıya taşmaması için yapıştırıcınızın kaliteli güzel bir yapıştırıcı tercih etmeniz önemli. Çünkü kolyenin dışına taşarsa o hemen göze batar ve onu temizleme gibi bir şeyiniz de zor oluyor. Ben sıvı soğuk silikonu tercih ettim. Gerçekten memnun kaldım arkadaşlar. Özellikle memnun kaldığım ürünleri, memnun kalmadığım bir ürün ya da normal bir şeyse fazla bir öneride bulunmuyorum. Ama bu sıvı soğuk silikondan gerçekten memnun kaldım. Bazı arkadaşlar da Peligon, Bali gibi yapıştırıcıları da onlarla da yapıştırıyorlar. Fakat bunun kadar muntazam iş çıkmıyor. Özellikle sıcak silikonu tercih etmeyin arkadaşlar. Çünkü malzemenizde örneğin şunun üzerinde işleme olduğunu düşünelim. Yapıştırdıktan sonra bir süre sonra hemen düşebiliyor ve biraz havada duruyor özellikle o. Onun için onu önermiyorum. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi rokoko nakışı gerçekten geniş bir sahaya sahip. Ben takı üzerinde size bahsettim. Örneğin şu elimdeki bakın broş üzerinde
gerçekten güzel, şık bir uygulama yapılabilir. Bu da gördüğünüz gibi yüzük. Yüzüklerin üzerinde de güzel bir işleme yapılabilir. Fakat bir ıslatma veya bulaşık yıkama gibi bir şeyde dikkat etmenizi öneririm. Yani çamaşır suyu gibi şeylerin değmemesi için. Yoksa ıslanmasında herhangi bir sıkıntı yok bunlarda. Bir de ayraç üzerinde kullanılabilir. Evet, cetvelli bir ayraç elimde vardı. Onun üzerinde de uygulamayı yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, rokoko nakışı geniş bir sahaya sahip. Başka nerelerde diye sorarsanız kıyafetlerinizde veya bebek battaniyelerinde de rokoko nakışı uygulanabilir. Bir sonraki videomuzda birçok alanda kullanılabilecek bir teknikle, bir uygulamayla karşınızda olacağız. İnşallah hep birlikte çalışmamızı yaparız. Başka bir videomuzda bir sonraki güzel rokoko nakış tekniğinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.